Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda son zamanların trendi kılaç çanta, papatyalı kılaç çanta, Plant 1 markası. Baya beğenildi bu markanın bu modeli. Kızımın da çok hoşuna gitmiş. Elime aldım, anne biraz küçük geldi bana dedi, ama modelini de çok beğenmiş. Ben bunu büyüttüm. Az önce de zaten videosu bitti. Astarını, püskürünü, her şeyini yarım günde hallettim. Sabah başladım. 2-3 gibi her şeyi bitti. Gayet de güzel oldu. Kolay bir çanta. Dümdüz örüyorsunuz. Hafif işlemeleri var sadece. Herkes yapabilir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi başlayalım. Çanta için böyle rafya ip aldım. Her ihtimale karşı bir tane daha aldım. Yani 2 tane aldım ki yetmezse diye, ama sanırım yeter. Bakacağız. 4 numara, yani 4 milim tığ kullanıyorum. 3,5 denedim. Ben genelde kağıt ipleri ve rafyayı 3,5'la örüyorum, ama bunda sanki 4 numara daha iyi geldi gibi. Ve 25 santim kılaç yapmak istiyorum. Yani orijinalinden daha büyük. Daha kullanışlı. 38 zincir uygun gibi geldi. Deneyeceğim. Hani 25 olur, 26 olur ya da 24 olur, fark etmez artık ne çıkarsa. 34 çekmiştim. Şimdi 1, 2. Bakın bol bol çekiyorum. 3, 4. 38 oldu. Bu zincirin bu taban olacağı için hem burasını hem şu kenarını öreceğiz. O yüzden 2 kere batacağımız için her zincire biraz geniş geniş batıyoruz ki kasmasın. Taban kısmı dar gibi gözüküyor, sonra çanta güzel olmuyor. O yüzden bol bol batıyoruz. Ben 38 zincir yaptım. Bir tane de fazlasını örüyorum. Hemen şu yanına, dibine değil hemen yanına sadece sık iğne örmeye devam edeceğim. Diğer başa kadar. 38 ilmeği ördüm. En sondayım. Şöyle bir tane fazlasını örüyorum. Şimdi şu kenarın fazlasını örüyorum. 2 kere 2 fazlalık oldu burada. Bir kendi ilmeği var. 2 tane fazla. Şimdi bir de şu kenarın ilmeğini de örüyorum. Yani şu sona 4 kere batmış oluyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne yapmış oluyorum. Bir fazlalık bu kenarın, bir fazlalık da bu kenarın. 4 kere batmış oluyorum ve diğer ilmeklere batarak örmeye devam ediyorum diğer başa kadar. Şimdi ortaya 2 kere daha batacağız. Bir fazlalık bu sıraya, diğer fazla ilmekte bu sıraya. Yani 38 ile başladık. Bir fazla 39, bir fazla 40. Yani bir kenar 40 oldu. Diğer kenarda 40. Toplam 80 ilmeğimiz oldu. İlk sık iğneye bağlıyoruz. Bu taban olduğu için ben taban kısmını mutlaka şuradan başladığım taban kısmını şurada bağlıyorum. Çünkü bu çanta döne döne örülecek. Bundan sonra ek yeri yok artık. Yani sıraları birbirine bağlamayacağız. Sadece taban olduğu için ilk sırada bunu yapıyorum. Yoksa ilk sıradan itibaren de döne döne örebiliriz. Şimdi 80 ilmeğimiz oldu. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve bunu bir kere yapıyorum. Artık bundan sonra ek yerimiz yok. Aynı yere bütün ilmeklerin etrafını artık arttırma, eksiltme, farklı batış yok. Hepsi aynı şekilde normal batarak
çantanın sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Ben bu sırayı dolanayım, öreyim. Şuradaki geçişi de göstereyim. Evet, sona geldik. Başladığımız yere. Şu bizim ilmeğimiz. Şu aradaki mesafeyi ilmek olarak görmeyin sakın. Arttırırsınız ve çantanız güzel olmaz. Şu zincir, yukarı çıkarken çektiğimiz tek zincir, ilmeği de bu. Buradan çıkıyor. Şurası oluşuyor. Bu buraya ait. Bize değil. Yani bu tarafa değil. Bu bizim ilmeğimiz değil. O yüzden ilmeğe batıyorum ve aynı şekilde hiç ekleme yapmadan ilmek yapıyorum. Sadece sık iğne ile çantayı bitişe kadar, ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Şöyle ortalama bir ölçü. ...25. Şimdilik tam 25 gözüküyor. Ördükçe değişmez umarım. Evet, başlangıcı ve bundan sonraki bu şekilde hiçbir şey farklı, hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece sık iğne örüyoruz. Çantanın bitimine kadar döne döne hiç ek yeri yapmadan çantanın yüksekliğini de tamamlıyoruz. Ne kadar isterseniz. Ben sanırım bu 25 santime 20 santim örerim diye düşünüyorum. Bakacağız. Hangisi güzel olursa, ne kadar ölçü güzel durursa çantada orada bitireceğim. Fermuar takılacak, astarlanacak ve ondan önce de papatyaları yapılacak. Çantanın örgüsünü tamamladım. Şu ağız kısmına şöyle toparlayıcı ilmek yürütme yöntemiyle tamamını ördüm. Şu şekilde. Yalnız bu ilmek yürütme normalde şu şekilde yaparım. Yani ilmeği tamamını alarak örerim. Şöyle. Bunda biraz kalın oldu. Çantada kalın oldu. O yüzden tek kanadına şu ilmeğin sadece arka kanadına ördüm. Daha yumuşak oldu örgünün dokusu. Şöyle. Zaten şurası da başlama yeri. Çok sıkmadan gevşek gevşek örelim ki çanta şu ağız kısımda bir darlık yapmasın. Burada bırakıyorum örgüyü. Zaten kalan da bu kadar. Şu ip kaldı. Bir tane rafya makarası yetti. Şuradaki ilmekten içeri alıyorum. Örüntü bozulmasın. Devamlılık göstersin diye şöyle içeri alıyorum. Burada kaybedeceğim. Yürüterek yok edeceğim onu. Şimdi papatyalarını yaptım. Yalnız benim beyaz papatya bunları örmek için, daha doğrusu işlemek için rafyam yoktu. Ben de elimde olan beyaz kağıt ip kullandım. Çift kat yaparak kullandım. Şöyle geçirdim iğneye. 1 metreye yakın, 90 santim 80 santim kadar geçirdim iğneye. Son şurada bir papatyamız var. 3 6, bir de şuraya bir papatya yapacağım. Tamamlanacak. Bir de ortasında şöyle sarı tomurcukları var. Onun içinde kalınca polyester makrome ipi kullandım. Gene bu renk rafyam yoktu elimde. Kağıt ip de yoktu. O yüzden bunu kullandım. Ama hiçbir sakıncası yok. İstediğiniz iple de yapabilirsiniz. Yün iplikle bile olur. Papatyanın yerine şu şekilde belirlemek için önce
bir düğüm yapmıştım ipin ucuna. Onu şuraya bir sıkılaştırıyorum. Papatya yapacağım yani ortasına, şu orta kısmını belirledim. Bakın içi de tertemiz. İplik de bırakmadım. Yani astar yapacağım gerçi ama gene de temiz olsun. Temiz çalışalım. Daha kaliteli ürünler olur. Şimdi şöyle 1, 2, 3 bu şekilde papatyanın yapraklarını işliyoruz. Normal yani orijinalinde 2-2 yapmışlar. Yani 2 ilmek üzerinden yapmışlar papatyaları. Fakat bizim çanta ölçümüz orijinal ölçüde olmadığı için 3'er tane içeride bırakıyorum. Yani 3 ilmek üzerinden papatyaları çalışıyorum. Biraz da arada da bir kısalar çalışıyorum. Çünkü yani bendekiler biraz muntazam oldu. Orijinali bu kadar muntazam değil. Çok salaş bir örgü yapmışlar, işleme yapmışlar. Şöyle devam ediyorum. Gene yakın, yani ne kadar salaş çalışsak da birbirine yakın uzunluklar yapacağız papatyaların yapraklarından. Şu şekilde. Çok da sıkmayın. Örgü içeride sıkışmasın. Şöyle aşağı doğru. İpliği yerleştirerek, oturtarak, bol gelen yerleri hafif sıkıştırarak bu şekilde çok öyle zorluğu olmayan süslemeler bunlar. Yani çok düz, sade bir çantayı bile bu şekilde işlemelerle harika bir görüntüye getirebiliriz. Yani model yapamıyorum, örgüyü çok iyi bilmiyorum diyorsanız dümdüz örün. Bu basit işlemelerle harika çantalar yaparsınız. Şimdi yuvarlaklaştırıyorum. Böyle yavaş yavaş papatya şeklini alıyor. Arada kısa papatyalar yani yapraklar yapmışlar. Biraz salaş bir örgü yani işleme çalışmışlar. Belki bilerek yaptılar. Bilemeyeceğim. Şöyle şuraya bir kere daha, hatta onların yaptığı gibi şuraya kısa bir tane yapabiliriz. Aynı görüntüyü yakalayabilmek için. Bu şekilde yedi papatya vardı. Orijinaline sadık kaldım. Gene aynı yerlere papatyaları işledim. Bunu ben bitireyim. Bir de ortası şu sarı tomurcuğu nasıl yapılıyor onu da göstereyim. Evet, ip dediğim gibi polyester kalın 4 numara polyester makrame ipi. Herhangi bir yün ipi. Yani hiç fark etmez. Kalın olsun, kalın bir ip olsun yeterli.
Şöyle ortadan, tabii önce şöyle bir sıkıştırıyorum burada. İp geri gelmesin diye ortaya batıyorum. Şöyle çift kat tutuyorum ucundan. Şöyle ucundan çift kat tutuyorum. Döndürüyorum. Hatta şöyle iğneyi takıp da döndürebilirsiniz. Şöyle böyle de döndürebilirsiniz. Ben büyük bir tane tomurcuk yaptım. Şunu küçük küçük döndürüp üçer tane tomurcuk da yapabilirsiniz. Ben tek yaptım. Gene aynı yere batıyorum ortaya. Böyle tomurcuk oluşuyor. Bir tane de yeterli oldu. Gayet basit. Gene sağlamlaştırıyorum ki açılma zaman içerisinde açılma olmasın diye. Polyester ip olduğu için yakarak kopardım. Şimdi bu şekilde gayet güzel. İçi de bayağı eşyamızı sığdırabiliriz. Şöyle basit bir püskül hazırladım. Kendi şu işlemesiyle, çünkü dediğim gibi çok incelikli işlenmemiş. Püskülü de o şekilde incelikli yapılmamış. Salaş bir çanta. Ben de o şekilde bir püskül çalıştım. Bir fermuar, bir de astar. Şöyle bir cebinle, ben yapmıyorum bunları. Hiç dikişle dediğim gibi bir alakam yok. Kızıma hazırlatıyorum bunları. Sağ olsun, kendisi yardımcı oluyor. Böyle gayet güzel dikilmiş bir astar. Ben bunu içine önce fermuarını dikeceğim. Şöyle fermuarını yerleştireceğim. Sonra fermuarını diktiğim dikişin üzerinden astarını dikeceğim. Ki fermuar birleştirme dikişi gözükmesin. Sonra fermuarın halkasına da bu püskülü takacağım. Çantanın fermuarını diktim. Şöyle fazlasını içeride bıraktım. Astarı yerleştiriyorum içine. Şu cep kısmını tam ortalıyorum. Çantanın ortasına ve şurada bir kendi renginde diktiğim için belli olmuyor. Ama şurada bir hafif bir dikiş var. Tam onun üzerine getiriyorum. Şöyle tam bunun renginde de bir ipim vardı. Naylon, kopmayan çok sağlam bir dikiş ipi. Kendi renginde. Bununla astarı şöyle şu şekilde denk getirip dikişi de kapatarak astarlıyorum. Şimdi astarlıyorum. Şöyle yerleştire yerleştire kumaşı. Hem fermuarı hem alttaki hasırı da biraz alarak çok ince dikişle
şöyle biraz kumaştan hem fermuar hem hasırı tutturarak kumaşın ucundan şöyle iğne ardı gibi bir geri sık sık şöyle astarda fazla gelen yerleri şurada yaptığım gibi iki ucu birbirine katlayarak birleştirirsiniz. Tertemiz bir astar oluşur. Evet, astar da bitti. Gayet güzel, çok şık. Orijinali gibi. Ondan daha büyük, daha kullanışlı. Yardımcı olabildiysem çok sevinirim. Daha güzel, daha faydalı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.